Bazen her şey yerli yerindedir. Dışarıdan bakan biri sizin hayatta önemli bir eksikliğiniz olmadığını düşünür. Belki bir işiniz vardır, bir çevreniz, sorumluluklarınız, günlük alışkanlıklarınız. Ama bütün bu düzenin içinde, içinizde tarif edemediğiniz bir sessizlik dolaşır. Ne tam anlamıyla üzgünsünüzdür, ne de gerçekten mutlu. Ne bir şeyler sizi acıyla sarar, ne de sizi heyecanlandıran bir şey kalmıştır. İçinizde bir boşluk vardır. Adını koyamadığınız ama varlığını her geçen gün biraz daha derin hissettiğiniz o boşluk. Kimseye anlatamazsınız. Çünkü anlatacak bir şey yok gibidir. Sorun yok ama huzur da yok. Kalabalıklar içinde yalnız hissetmenin ötesindedir bu. Bu, varlık ile yokluk arasında hissedilen ama dile dökülemeyen bir ara hal gibidir. Sanki hayattasınız ama yaşamıyorsunuz. Gülüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Belki rolünüzü başarıyla oynuyorsunuz ama içiniz sanki yok. Bu boşluk öylesine sinsidir ki çoğu zaman fark edilmez. Onun yerine yorgunluk, kararsızlık, motivasyon kaybı gibi maskeler takar. Ertelemeler başlar, istekler silinir, zaman anlamsızlaşır. Sabahlar aynı, akşamlar aynı. Ve siz her gün biraz daha uzaklaşırsınız kendinizden. Hissedemediğiniz duygular birikirken içinizde tanımlayamadığınız bir eksiklik büyür. Ne aradığınızı bilmeden bir şeyler ararsınız. Oysa sorun dışarıda eksik olan bir şeyde değil. İçeride unutulan, bastırılan, duyulmayan bir şeydedir. Stoacı filozoflara göre insanın en büyük çöküşü dış dünyada değil, kendi iç aleminde başlar. Çünkü insan kendisinden uzaklaştığında ne kadar hızlı koşarsa koşsun, gittiği yer hep biraz daha boş gelir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendi içine dön, orada bir kaynak bulacaksın ve o kaynak susadıkça yeniden fışkıracak. Ama susamayı durdurduğumuzda kaynağın sesini de unutmaya başlarız. İşte o zaman başlar boşluk. Bu video sadece bu hissin ne olduğunu tanımlamakla yetinmeyecek. Aynı zamanda o boşlukla nasıl baş edileceğini, oradan nasıl bir çıkış yolu bulunabileceğini de gösterecek. Çünkü boşluk bir son değil, bazen bir başlangıcın habercisidir. Sadece doğru duymayı, doğru görmeyi ve yeniden içimize dönmeyi gerektirir. Kendinizi boşlukta hissediyorsanız, belki de artık o sessizliği duymanın zamanı gelmiştir. İçsel boşluğu çoğu zaman bir duygu gibi algılarız. Sanki üzgün olmak gibi, sanki yalnızlık gibi. Oysa boşluk bir duygu değil, daha çok bir sinyal gibidir. Bir şeylerin eksik olduğunu ama neyin eksik olduğunu tam olarak bilmediğimizi gösteren sessiz bir uyarıdır. O yüzden bu hissi anlamaya çalışırken neden böyle hissediyorum sorusu çoğu zaman cevapsız kalır. Çünkü doğru soru o değildir. Doğru soru şudur: ben ne zamandır kendi sesimi duymuyorum? Çünkü boşluk çoğu zaman bastırılmış ihtiyaçların yankısıdır. Duygularınızı görmezden geldiğinizde, kendinizi memnun etmek yerine başkalarını memnun etmeye çalıştığınızda, hayatınızı anlamaktan çok tamamlamaya odaklandığınızda, içinizde bir boşluk oluşur ve bu boşluk büyüdükçe onu bastırmak için dışsal uğraşlara sarılırsınız. Daha fazla iş, daha fazla plan, daha fazla meşguliyet. Ama hiçbir şey işe yaramaz. Çünkü sorun eksik bir etkinlikte değil, unutulmuş bir bağlantıdadır. Stoacı filozof Epiktetos der ki, insanın başına gelen şeyler değil, onlar hakkında düşündükleri acı verir. Ama boşluk öyle bir şeydir ki, düşünmek bile işe yaramaz. Çünkü ortada açık bir acı yoktur. Yalnızca bir eksiklik vardır, adı konulamayan. Ve belki de en yıkıcı olan şey budur. Ne olduğunu bile bilmediğiniz bir şeyle savaşıyor olmak. Boşlukta hissetmek, çoğu zaman içsel pusulanın sustuğu anlarda başlar. Sizi neyin mutlu ettiğini hatırlamazsınız. Çünkü uzun süredir gerçekten ne istediğinizi kendinize sormamışsınızdır. Biri size "ne yapmayı seviyorsun?" dese cevap vermekte zorlanırsınız. Çünkü hayat uzun zamandır bir görev listesinden ibarettir. Ve bu his çoğu zaman sadece sessizlikle kendini belli eder. Konuşmak istemezsiniz, düşünmek bile yorar. Kitap okumak, film izlemek, yürüyüş yapmak. Hiçbiri sizi harekete geçirecek güce sahip değildir. Çünkü zihniniz boşluğu kapatmak için değil, onu susturmak için çalışır. Oysa susturulmaya çalışılan her şey zamanla daha da büyür. Boşluk, hayatın size söylediği çok sessiz bir cümledir. Bu yol sana ait değil ve siz onu duymamaya çalıştıkça sesini yükseltmez ama derinliğini artırır. Peki o zaman ne yapmalı? İlk adım boşluğu bastırmak değil, anlamak olmalı. Çünkü o boşluk
belki de sizinle konuşmaya çalışan tek yer olabilir. İçinizde büyüyen boşluğun en temel nedenlerinden biri yönünüzü kaybetmiş olmanızdır. Ama bu öyle bir kayboluş ki haritayı elinizde tutarken gerçekleşir. Hedefleriniz vardır belki. Yapılacaklar listeniz doludur. Hayatınız belli bir yolda ilerliyor gibi görünür. Ama içinizde derin bir sessizlikle yürürsünüz o yolda. Çünkü nereye gittiğinizi değil, yalnızca yürüyor olmayı önemsersiniz. Yönsüzlük en sessiz kayboluş biçimidir. Çünkü dışarıdan belli olmaz. İnsanlar sizi meşgul, üretken, hatta başarılı bile bulabilir. Ama siz içinizde "ben neden bunu yapıyorum" sorusunu sormaktan korkarsınız. Çünkü cevabı bilmediğinizi fark etmek, inşa ettiğiniz her şeyi sorgulamanıza neden olabilir. Bu yüzden sorgulamazsınız. Devam edersiniz. Ve her adım sizi biraz daha içinizdeki boşluğa yaklaştırır. Marcus Aurelius bir defasında şöyle yazmıştı: "Bir gemi rüzgarla yol alabilir ama pusulası yoksa gittiği yer yıkım da olabilir." İşte biz de çoğu zaman böyle yaşıyoruz. Hayatımızın direksiyonunda bir başkası yok ama nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Ve ne kadar hızlanırsak boşluk hissi o kadar büyüyor. Çünkü amaçsız bir hareket insanı sadece yorar. Ve bu yorgunluk dinlenmeyle geçmez. Ancak yönünüzü bulduğunuzda hafifler. Yön kaybı sadece hedeflerin olmaması demek değildir. Aynı zamanda o hedeflerin artık sizi ifade etmemesi demektir. Belki bir zamanlar bir şey için yanmışsınızdır. Tutkuyla çalışmışsınızdır. Ama artık o ateşin yerinde sadece küller vardır. Siz hala o yolda yürüyorsunuzdur. Ama kalbiniz çoktan başka bir yere gitmiştir. Ve kalbiyle yürümeyen insan sadece sürüklenir. Bazen boşluk bir şeyin eksikliğinden değil, fazlalığından doğar. Fazla düşünce, fazla beklenti, fazla sessizlik. Ama hepsinin ortak noktası yön eksikliğidir. Çünkü yön sadece ne yaptığınızı değil, neden yaptığınızı da anlamlı kılar. Ve insan nedenini kaybettiğinde en güçlü duygular bile anlamsızlaşır. İşte tam da bu yüzden boşlukla savaşmak yerine yönü yeniden bulmaya çalışmak gerekir. Belki de hayatınızdaki sorunun adı eksiklik değil, yönsüzlüktür. Ve yönünüzü yeniden çizmediğiniz sürece hangi yoldan giderseniz gidin, içsel boşluk peşinizi bırakmayacaktır. Boşluk hissiyle karşılaştığınızda çoğu zaman ilk tepki onu bir an önce doldurmaya çalışmak olur. Yeni bir hobi, daha fazla sosyal medya, dışarı çıkmak, yeni insanlarla tanışmak, belki bir alışveriş, belki bir dizi maratonu. Sanki içsel boşluğu dışsal uyaranlarla bastırmak mümkünmüş gibi davranırız. Oysa bu bir çözüm değil, geçici bir kaçıştır. Çünkü boşluk doldurulması gereken bir boşluk değil, anlaşılması gereken bir çağrıdır. Stoacı düşünce insanın içsel sistemine dikkat çeker. Epiktetos der ki, mutluluğunuz olaylara değil, olaylar karşısında geliştirdiğiniz tutuma bağlıdır. Boşlukla karşılaştığınızda ne yaptığınız değil, o hissi nasıl anlamlandırdığınız belirler hayatınızın gidişatını. Onu bir eksiklik olarak mı görüyorsunuz? Yoksa bir işaret olarak mı? Çünkü boşluğu bir kusur gibi görmek sizi daha da savunmasız yapar. Ama onu bir aynaya dönüştürebilirseniz, orada kendinize dair unuttuğunuz birçok şeyi hatırlayabilirsiniz. Boşlukta hissetmek aslında yaşadığınız hayata dair bir uyumsuzluğun göstergesidir. Yani sadece bir şey eksik değildir. Belki de hayatınızdaki pek çok şey size ait değildir. Yıllardır size öğretilmiş doğrular, başkalarının hayalleri, toplumun çizdiği rotalar. Belki de boşluk, tüm bu kalabalığın içinden size ait olanı bulamadığınız için vardır. Ve belki de onun amacı size bu soruyu yeniden sordurmaktır. Ben kimim ve gerçekten ne istiyorum? İçsel boşluk dışsal bir uğraşla dolmaz. Çünkü orası sadece sizinle ilgili olan bir alandır. Orayı doldurmak için önce kendinizle baş başa kalmalısınız. Sessizlikten kaçmak yerine o sessizliğe kulak vermelisiniz. Çünkü anlam sessizlikte doğar. Koşuşturmanın içinde değil. Ve bazen en büyük adımlar bir adım atmadan önce sorulan en doğru soruyla başlar. Anlamlandırmak, olanı kabullenmek ve onun size ne söylediğini anlamaya çalışmaktır. Boşluğu düşman gibi görmek yerine bir pusula gibi ele aldığınızda yönünüz de değişmeye başlar. Çünkü anlamı olan hiçbir boşluk sonsuza kadar sürmez. Ama anlamsızca bastırılan her boşluk zamanla sizi kendi içinizde kaybolmaya zorlar. Bu yüzden artık sormanız gereken soru şu: bu boşluk ne istiyor? Cevap orada sessizliğin içinde
sizi bekliyor olabilir. Kendinizi boşlukta hissetmeniz bir zayıflık değildir. Aksine bir eşiğe geldiğinizin işaretidir. O boşluk sizi parçalamak için değil, yeniden kurmak için vardır. İçinizdeki eski kalıpların, başkalarının yüklediği anlamların, size ait olmayan beklentilerin çözülmesi gerekir ki siz oradan yeniden çıkabilesiniz. Bazen tam da böyle başlar dönüşüm. İçinizde her şey sessizleştiğinde, ne yapacağınızı bilmediğinizde, kim olduğunuzu bile unuttuğunuzda. Çünkü boşluk, eski sizden çıkıp gerçek size doğru yürüyebileceğiniz nadir anlardan biridir. O sessizliğin içinde sabrederseniz çok derin bir sesi duyabilirsiniz. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz siz o boşluğu görmezden gelenlerden değil, onunla yüzleşmeye cesaret edenlerdensiniz. Ve bu çok büyük bir adım. Şimdi birlikte büyümek, birlikte düşünmek ve birlikte yeniden yön bulmak için bu yolculuğu devam ettirebiliriz. Kanalımıza abone olarak bu yolda yalnız yürümediğinizi hatırlatın. Beğeni bırakarak bu içeriğin başka boşluklara da dokunmasına katkı sağlayın. Ve eğer bu anlatılar sizin için bir adım fazlasıysa, katıl butonuyla topluluğumuzun özel bir parçası olabilirsiniz. Orada sizi yalnızca videolar değil, daha derin, daha yakın ve sadece üyelerimize özel içerikler bekliyor. Unutmayın, bazen bir videoyla değil, doğru bir soruyla değişir her şey. O boşluk sizin çöküşünüz mü olacak, yoksa yeniden kuracağınız güçlü bir temel mi?